Herkese merhaba, Giz Tarot'a hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır. Keyfiniz, neşeniz, sağlığınız. Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben iyiyim. Yine birazcık ara verdik birkaç gün. Bir şeyler değişir ve ara vermenin açıkçası bazen sağlıklı ve faydalı olduğunu düşünüyorum. Ama bu akşam aklımızdaki kişi videosuyla karşınıza geldim. Daha doğrusu şimdi bakalım enerjiler izin verdiği ölçüde aklımızdaki kişiye bakacağız. Ne durumdalar? Birazcık onların bir tane öneri vardı, soru vardı. O ne durumdalar? Biraz onlara odaklandığımız bir açılım olsun diye. Bu akşam böyle bir şey yapmaya gayret edeceğim. Açılım her zaman olduğu gibi zamansızlığa niyetli. Siz ne zaman videoyu açar ve denk gelirseniz en doğru mesajları umarım alırsınız ve bu niyetle dinlerseniz sizin için de daha güzel olur. En doğru yanıtlamaya odaklanırsanız. Biraz ara verince bir şey oldum ya, heyecanlandım. İyi oldu böyle. İlk önce şey yapalım yine her zamanki gibi. Niyet ettiğiniz kişiyle süreciniz nasıldı? Bir buna bakalım, sonra ona sorular soralım. Niyet ettiğiniz kişiyle süreciniz nasıldı? Mahkeme kartıyla desteği ters tutuyorum, evet. Allah Allah. Ters gerisi var hep kartların sanki. Çok güzel bir başlangıç var. Daha doğrusu sürecinizde. Kupa kralımız duygularını başta çok güzel ifade etmiş. Bir ilişkiden beklentilerini, bunları çok güzel konuşmuşsunuz. Çok adil ve hakkaniyetli bir şekilde başlamışsınız birlikteliğinize. Aşk varmış, tutku varmış. Burada o kadar güzel şeylerden bahsediyor ki ilişkinin sürecinde, ki deste altımızda güneş kartı. Çok inanılmaz güzel bir şekilde başlamışsınız ilişkiye. Gerek dediğim gibi tutkularınız, istekleriniz, duygularınız, gerek de her şeyi adil bir şekilde yapıyor oluşunuz. Bunları konuşarak başlamanız, onun her şeyi ne derler, hak hukuk gözeterek ve tutkuları, isteklerini özgürce ifade edip bunlar için harekete geçerek öyle bir enerjide başlamışsınız açıkçası ilişkiye. Belki kişi sonralardan biraz daha duygularını kendi içinde yaşadığı, çok fazla size yansıtmadığı bir süreçte olmuş olabilir. Bazılarımızın hayatında bir şeyler bitmiştir ya da biterken tanışmıştır ya da aklınızdaki kişi bu şekilde bir şey olabilir. Belki bir mahkeme süreci yaşıyordu ya da hayatında birinin vefatı, öyle bir durumda olmuş olabilir. Hani eğer böyle bir şey varsa sürecinizde. Kişi de siz de sanki biraz duygularınızda ne derler, açılmışsınız ve demiştiniz ki ben bu duyguyu yaşayacağım ve sanki o benim için doğru kişi. Öyle bir hisle ilerlemişsiniz bu ilişkinin koynuna mı diyeyim artık, bu ilişkiyle beraber. Ve şey, dediğim gibi ikinizden biri, belki de ikiniz de zorlu bir süreçten çıkarken tanışmış olabilirsiniz. Bir şeyler biterken olmuş olabilir. Yani bakın sonlarına doğru biraz durum sıkıntıya doğru çevriliyor. Çünkü kişi biraz duygularını kontrol altında tutar olmuş olabilir. Sizden eskisi gibi size yaklaşmamış olabilir. Biraz cimrilik, ketumluk sergilemiş görünüyor açıkçası. İlişkinin sonlarına doğru kupa kralımız. Burası böyleydi. Şimdi soru soralım. Peki şu an onun hayatında neler oluyor? Gündeminde ne var? Hiç kullanmadığım yine şu desteğiyle soralım. Kişi şu an gündeminde ne var? Nelerle uğraşıyor? Bunu öğrenmeye çalışalım. Bir tılsım şövalyesiyle açılış yaptık. Ya işiyle ilgili bir karar verme aşamasında olabilir. Sanki bir süredir beklettiği bir girişim var kafasında ve onunla ilgili bir kararın eşiğinde açıkçası çok bu hayalini kurduğu bir şey olabilir. Bir adım atmak ihtiyacı içerisinde ama çatıştığı şeyler de var kendi içinde. Belki bu iş ona bir şeyler kazandırabilecek mi, getirebilecek mi? Belki birazcık daha açınca göreceğiz. Belki başka şeylerden de bahsediyor olabilir. Bakın yine kişi iyi bir durumda değil açıkçası. Evet, gündeminde bir
sıkıntılı süreçten geçiyor açıkçası ve bir an önce buradan kurtulup hayatını yoluna koymak istiyor görünüyor açıkçası. Çünkü bir kılıç onlusu, değnek yedilisi tabii ama yine de durmayıp bu halden bir an önce kurtulma derdinde açıkçası ama gündeminde bir yıkıntı var ya açıkçası. Biraz detaylandıralım burayı. Bakın başlatmak istediği şey biraz hülyalı net değil açıkçası. Bu dediğim gibi işle ilgili bir şey olabilir. Çünkü tılsım ve bir süredir sanki planladığı ama harekete geçmedi. Hala da böyle çok geçebilmiş değil. O ona kazandıracak mı? Yani seçememiş sanki daha orayı. Ama kişinin gündeminde gerçekten bir şeyler sonlanıyor olabilir. Belki bir birlikteliği vardı, o bitiyordur ya da hayatıyla ilgili bir dönüşüm olayı yaşıyor şu an. Evet, bakın yine bir talihsizlik, yani kötü kartlar geliyor şu anki duygusal hayatını da sormuyoruz. Gündemini soruyoruz kişinin. Oldukça kötü görünüyor. Evet, sanki bir şeyleri oldurabilmek için bütün kuralına göre uygun yapmak zorunda olduğunu çok bilincinde. Yani bu işle ilgili bir şey mi, bunu hemen soracağım ama birazcık daha ya da direkt soralım ya. Burada bize anlatmak istediği şey bu hayatında biten, seni yıkan, değişime dönüşüme uğratan, kötü hissettiren, talihsizlik olarak nitelendirdiğin şey ne burada? Bize bunu anlatır mısın? Allah Allah, bütün karakterlerimizi attı. Ya iki destenin altı da güneş. Bakın bu insan şu an çok fazla kadın enerjisi var ya da ne bileyim cinsiyet olarak düşünmeseniz de çok fazla kişi enerjisi var. Sanki aklında biri var, hayatında biri var. Öyle bir durum olabilir ya da zamanında ona çok sıcak davranan, birazcık daha onu besleyen, tutkularıyla yaklaşan, onu pohpohlayan bir insan. Yani şu an sanki onunla ben iletişim kuramıyorum. Çok güzel biri vardı hayatında. Onunla ilgili düşüncelerim, planlarım vardı. Ama sanki şu an o iletişim yönünden bir eksikliğimiz var ve mutlu olmak istediğim alanlar ama ben şu an ne derler onu yaşayamıyorum çünkü o bağlantıyı hissettiğim insanla korkunç bir sondayız ya da hani bitti. Şu an ondan bahsediyor olabilir. Biraz detaylandıralım burayı. Evet o kadar şu an anlattı ki şu da çok gelmek istedi. Yine benzer bir enerjiyi okumaya devam ediyoruz burada. Evet yani şu hasretini çektiği yani burada çok fazla karakter enerjisi olunca garip bir durum mu var diye düşündüm. Ama şu an şeyden bahsediyor. Ben bir özgürlük sevdasıyla gittiğim soğuk yapan bir insandan bahsediyor aslında. Şu an aramız iyi değil. Onunla iletişim kuramıyorum çünkü İletişimin önündeki engel benim daha önce yaptığım pişmanlıklar, kendimi kötü hissetmem, kendime kızmamla alakalı bir durum var. Evet diyor ondan beslenmek istiyorum, ona çok güzel duygular hissediyorum ama çok da yani benim ne derler bir macera arayışım ya da ne bileyim bir hevesle bir girişimlerde bulunmam korkunç sonuçlar doğurdu ve ben şu an bu bağlantıyı nasıl koruyabilirim? Daha doğrusu bu bağlantıyı nasıl sağlayabilirim? Bununla ilgili bir kaygı, endişe hali barındırıyorum. Çünkü dediğim gibi büyük bir pişmanlık hissediyorum ve aslında özgürlük yoluna seçtiğim insanla diyor şu an bir kavuşma arzusu da yaşıyorum içimde. Şu an netleşti. Şu an gündeminde yaşadığı o üzüntü belki ne derler retronun son çırpınışlarıyla birlikte ondan iyiden iyiye hissettiriyor olabilir. Peki kişi duygusal yaşantısında ne durumda şu an? Kendi hayatında yine sizinle ilgili bir soru değil bu. Duygusal olarak ne durumda? Bakın adalet kartı attı kendine ama gelmek isterse tekrar alacağım onu. Kişi duygusal olarak ne durumda? Kendi hayatında. Deste altında göstermek istiyorum.
burada biraz fazla değişik değişik enerjiler var. Bu hani bazılarımız için çok ciddi bir ilişki içerisinde olmuş olabilir. Ya da dediğim gibi bir bağlantı hissettiği biridir ama şu an asla onunla görüşmüyordur ama sanki burada sanki hayatında biri olabilme ihtimali çok yüksek. Yani duygularını göstermiyor. Şu an öyle bir enerjide. Dediğim gibi bazıları ciddi bir şekilde evli de olabilirler. Evliliğe yakın da olabilirler ama sanki bir şeyin tamamlanabilmesi için çok fazla mücadele gerektiren bir alan var burada. Birazcık daha duygusal yaşantını bize destekleyici kartlarla açıklar mısın? Ay kartı, kader çarkı, Aziz kartının üzerine Aziz geliyor ya. İmparator, bayağı bildiğiniz burası büyük arkana doldu. Bakın bu insan hayatında biri de olabilir. Burada çok fazla değişik değişik senaryolar çıktı biraz açıkçası. Arzu ettiği şey bir yandan birine duygularını açıp açmak, onunla irtibata geçmek, ufak da olsa bir adım atmak. Çünkü istediği bir şey var burada. Bir döngünün tekrar etmesi, belki korkuları var bu yaşamak istediği insanla ilgili ama artık bunları da bir olgunlukla harekete geçerek, duygularını açarak başlatmak istediği bir insandan bahsediyor ama bir yandan da diyor ki orada çok fazla mücadele etmem gerekiyor. Oradan çok fazla sorumluluk almam gerekiyor. Ama bunları yapmazsam da bir tamamlanmaya gidemeyeceğiz. Bunları gerçekleştiremeyeceğim ama şu an kalbinde kendi duygusal olarak hayatında bir insan var. Bu siz de olabilirsiniz. Bir başka bir insan da olabilir. Yani dediğim gibi burada çok fazla çeşitlilik var. Bazıları gerçekten evli olabilir. Çünkü kupa ikilisi ve aziz kartı yan yana yanında kupa ası bazılarının hayatında biri olduğu gibi tamamlanmaya gitmenin, sizinle beraber olmanın önünde de bir mücadele ve sorumluluk alma ihtiyacı da var bazılarında. Kişi şu an duygularını çok fazla göstermiyor, açmıyor duygularını. Korkuları var çünkü belki sizde yaptıklarından ötürü bilinç altında olan sıkıntılı durumlar. Biraz hemen yani sizinle ilgili soru sormak istiyorum. Peki bu kişinin gündeminde siz ne durumdasınız? Bu kişinin gündeminde neredesiniz? Ne durumdasınız? Bakın deste altı acaba sizden mi bahsediyordu? Bakın yine sizin ilk kartlarınıza benzer kartlar gelmeye başladı. Evet, şeytanımız olmazsa olmaz. Sizi çok güzel bir konumda, bir yerde görüyor şu an. Sizinle ilgili istekleri var ama tekrar hayal kırıklığına uğramak ya da uğratılmak istemiyor. Çünkü bakın burada bir değnek beşlisi vardı. Üzerine değnek olmusu geldi. Sanki biraz bu sizinle olan durumunu bir ne derler güç mücadelesine dönüştürmüş olabilir. Kişi size daha güçlü görünmeye çalışıyor olabilir. Yani çekiliyor, size bir bağımlılık çalıştırıyor. Böyle garip garip istekleri, arzuları var ama biraz sanki iş ne derler gündeminde gövde gösterisine dönmüş olabilir. Siz sessiz kalıyorsunuzdur, o da sessiz kalıyordur ama kişi siz aklına geldiğinde üzülüyor görünüyor açıkçası. Endişeli bir ruh halinde. Bir yandan gözleri kapalı ve bir emin bir halde sizinle bir şeylerin olabileceğine dair inancı var. Sanki şey diyor, ben harekete geçsem, şunu yapsam, bunu yapsam onu bir şekilde ne derler kendime çekecekmişim. Yani çok emin bir insan var burada açıkçası. Biraz detaylandıralım burayı. Size karşı gündemi ne durumda bu insanın? Bakın yani kupa dokuzusu niyet, dilek, istek kartıdır. Üzerine kavuşmak geliyor. Yani çok destekler gibi geliyor açıkçası. İnşallah son bakın demek yani sizden de bahsediyor olabilir. Çünkü ay kartı vardı orada. Evet bakın yine bir yani bu durumu biraz hep dediğim gibi sabır enerjisinde falan ama harekete geçerse başarabileceğinin çok farkında. Ben diyor ki hani ona o benden istediği o hakkaniyetle doğru düzgün yaklaşımla gidersem ve onun uğrunda çabalarsam ne kadar korksam da bunları yaparsam bu bitmiş durumu diyor tekrar şey yapabiliriz. Kara bulutları dağıtabiliriz, aydınlığa çıkarabiliriz. Belki ne derler?
affettirmek için, yani pişman olup size gelmesi sanki sizi tekrar bu işin içine çok çekebileceğinin çok bilincinde bir insan var burada açıkçası. Peki duygusal olarak size karşı ne hissediyor bu insan? Duygusal olarak ne hissediyorsun? Duyguların ne yönde? Adalet kartı bir şekilde gelecekti zaten. Evet, bakın yani çok ilk okuduğum mesaj burada çok güzel kartlar gelmişti. Yine burada da benzer nitelikler geldi. Duygusal olarak size karşı kapalı durumda açıkçası. Sanki sizin de artık ona bir şeyler yapmadığınız onun canını yakıyor ve sanki ne derler, adalet birazcık onun hayatında da çalışmış ya da çalışıyor. Çünkü kişi sizi aklına getirdiği zaman inanılmaz üzgün ve kötü görünüyor açıkçası. Yanında hemen bir kader çarkı var. Belki ne derler, Jüpiter'in o büyütücü etkisi belki onun hayatında anksiyeteyi coşturuyordur. Yani üzgün görünüyor açıkçası sizi düşündüğü zaman. Kupa onlusu, yani sizinle geçirdiği güzel zamanları düşünüyor olabilir. Duygusal olarak bu halden nasıl çıkabilmenin, yani buradan çıkabilmenin tek yolu size güzel adımlarla bu hayal ketumluktan kurtulması gerektiğinin çok bilincinde bir insan var ama onun hayatında bir şeyler çok ters gidiyor açıkçası. Sizi düşündüğü zaman, hissettiği zaman burada birazcık sıkışmaya başlamış kişi açıkçası. Sizinle şansının, kısmetinin tekrar yani olabileceğinin çok bilincinde. Yani bazılarımız için eğer ben ona adil, hakkaniyetli bir şekilde gidersem bu durumu tersine çevirebilirim ama şu an kapalı. Belki neyi nasıl yapacağını bilemiyor görünüyor kişi açıkçası. Biraz detaylandıralım burayı. Kupon o kadar güzeldi ki, bakın deste altı yardımcı destede bir sabır kartı vardı. Burada yine bir sabır kartı, tılsım yedilisi, kupa kraliçesi, değnek sekizlisi, kupa prensi, güneş kartı, kuponlusunun üzerine kuponlusu. Yani harekete geçmesinin çok farkında bir insan. Yani sizin de artık alıcı konumda olduğunuzu, sizin de belki ona bir şeyler adım atmayacağınızın çok bilincinde. Sanki diyor, çok az zaman kaldı. Yani bazılarımız için adım bile almış olabilirsiniz. Çünkü bu insan sizin o iyi tarafınızı görmüş. Yani bu yoklukta artık birileriyle mi karşılaştı? Çok beter bir duruma soktu kendini, yoksa ne derler, hiçbir şey yapmasa bile zamanla sizin eksikliğiniz onda sizin aslında çok güzel bir insan olduğunuz, iyi bir insan olduğunuz ve çok adil bir insan olduğunuzu uyandırmış olabilir. Çünkü burada bir şeylere sizde haksızlık ettiğinin çok bilincinde olan bir insan var. Peki yani ne soralım? Burada biraz anlattı ama yine klasik liseden soralım. Sen peki pişman mısın, üzgün müsün? Neler oluyor senin hayatında? Bakın yine bir adalet. Yani birileri gerçekten tılsımasını da görüyoruz burada. Bazı durumları sonlandırabilir hayatında biri varsa. Çünkü e, kendi başına her şeye sahip olan bir tarafta bir insan var. Bir tarafta sanki konforu olarak gördüğü bir insan var. Belki bazılarının için bu ailesidir. Hani bir partner falan değildir. Çekirdek ailesinden bahsediyordur. Adaletsizlik yaptığının çok farkında ve hani bunları düşünüp e, sıkıntılı bir durumda hissediyor olabilir kendini. Sanki bu durumların bir an önce düzelmesini istiyor, umut ediyor. Yani değnek kralı birazcık hızlı zıplayan bir tiptir ama yani şu an sanki geçmişinde olan insanı düşünüyor ve sorguluyor görünüyor açıkçası. Biraz detaylandıralım burayı. Bakın üzerine teklif kartı geldi ya. Ya geçmişinde kalan o insana dair bir şeyler hissediyor olabilir. Bazı duyguları tekrar canlanıyordur. Sanki böyle bir uyanış evresinde kişi. Yani o diyor, ona bir teklifle gitmem gerekiyor.
Ama bakın kendi üzerine de bir korku geldi. Bakın hayatında biri varsa yani şu an ona karşı hislerinin olmadığını söylüyor olabilir burada hissizlik kartıyla. Evet bakın Kılıç dörtlüsü şifalanmaktan bahseder, düşünmekten bahseder, ne bileyim hayal kurmaktan bahseder, bir sürü şeyden bahseder ve üzerine bir anlayış kartı. Yani sanki kişi düşündükçe bir şeyleri idrak ediyor öyle bir noktada. Adalet kartının üzerine yıkım geldi, buyurun. Yani bu insan bir yeri terk ediyor olabilir, bir yerde ilişkisi kesinlikle bitiyor olabilir. Belki başka bir durumdur bu, bir duygusal bir şey değil de işleri ters gidiyor olabilir. Çünkü terk edilme yine deste altımız. Belki hayatında bir şeyler gerçekten korkunç bir şekilde bir yıkımla sonuçlanıyor olabilir. Çünkü kişi e, geçmişinden bir insanla ilgili bir harekete geçmek isteği duyuyor. Korkuyor şu an. Eğer hayatında dediğim gibi biri varsa ve biliyorsanız, eminseniz o insana karşı bir şeyler hissetmemeye başlamış. Çünkü düşünüyor. Ben haksızlık yaptım. Ya şurayı soralım, bu adalet ve e, yıkım kartıyla bize ne anlatmak istiyor? Bakın işte buyurun. Kader şarkı. Yani çok planlayıp düşünerek harekete geçtiyse herhangi bir durum için, bir alan için, bir şey için sanki oradan ne derler beklentilerini karşılayamamış ve orada kendini ne derler yaralı bir hale sokmuş olabilir. Bir işe başlamak için sizden vazgeçmiştir. Sanki o iş elinde patlamış. Yani seçtiğim artık o kısmı siz biliyorsunuz. Yani sizi neye tercih ettiyse sanki o alanla ilgili bir e, korkunç bir durum yaşıyor şu an kişi. Biraz burayı detaylandıralım. Mutlu değil yani o yanlış seçtiği tarafla ilgili. Bakın yani çok çok şey geliyor. Evet o kadar iyi geldi ki kartlar. Şu an hiç kişi artık o alan dediğim gibi neyse bazılarınız için bir kişidir, bazılarım için bir durumdur. E, Suçluluk duygusu içerisinde yanlış alanı tercih ettiği için o seçtiği şey neyse şu an o alanla yollar ayrılıyor görünüyor açıkçası. Bazılarının gerçekten ayrılmıştır, bazıları çok yakındır. Çünkü ayrılık diyor ya şu an hiç mutlu değilim. Çünkü yanlış alanı seçtiğimin çok farkındayım, bilincindeyim. Yani sana haksızlık yaptığının çok farkında, seni üzdüğünün çok farkında. Şu an bununla ilgili ne derler bir idrak halinde kişi. Peki ne diyelim? Sizinle ilgili planladığı, düşündüğü bir şey var mı? Yine klasik destemizle gidelim. Sizinle ilgili bir şey planlıyor mu? Düşünüyor mu? Yani güneş kartı evet diyor yani direkt. Mahkeme kartı. Bakın korkuları var kişinin sizinle ilgili ama ne kadar korksa da yani bu durumu tersine çevirmek isteyecek olabilir. Biraz detaylandıracağız burayı. Yani evet kesinlikle var. Belki bazılarınız için konuşmak tamamen şey de olabilir bu. Bir konuşalım, bir karar verelim. Hani sen de istemeyeceksen bu sefer komple bitirelim. Ama çoğunlukla bu durumu, ayrılığı artık imkanınız varsa ve hiç bizim bağlantımız kopmadı. Evet hayatında var. Hani ben de onun hayatında varım ve bir şekilde biz denk kopamıyoruz, birbirimizden ayrılamıyoruz, karşılaşıyoruz, görüşüyoruz. Ne kadar korkuları olsa da, kararsızlıkları da olsa sanki sizinle ilgili planları ve düşünceleri var. Evet diyor hani onunla karşılaşacağım, bütün her şeyi konuşacağız. Ve bu durumu tersine sıfırlanacağız ve korkusuzca belki diyor çok düşünmeden bu durumu tersine çevireceğiz. Bakın yani burada bildiğin ölmüş kişi ya da ne bileyim bitmiş bir halde güneş doğuyor. Burada da direkt sıfır. Yani direkt sıfır bir şekilde başlayacağız biz diyor. Yapabiliriz. Çok öyle bir enerjide kişi açıkçası. Şu hangi desteden alsam bilemedim. Size dair ne düşünüyor, ne planlıyor, bir adım olur mu diye sormuştuk.
Bakın yani kadersel olarak sanki kişinin bu ne derler dibe vurması, bunu yaşaması gerekiyormuş. Ezan başladı, ben hemen durdurup geleceğim. Merhaba tekrar. Burada şey sormuştuk. Planladığı, düşündüğü bir adım var mı sizinle ilgili? Kartlar kesinlikle var diyor. Ne kadar diyor aramızda engel de olsa ben yaşadığım o artık dediğim gibi seçtiği alan, uyandığı ve hayatın tokadını yediği alan neyse bununla ilgili bir şeyler öğrenmiş, bir şeyler bilmiş kişi. Artık diyor bir olgunlukla bu güçlükleri diyor sırtlamam gerekiyor. Bakın burada şey vardı. Değnek onlusu, kılıç onlusu hep bu hanede gelmişti ve buraya aynı dağ kartını attı. Kişi dediğim gibi sizinle ilgili korkuları var. Belki şu an nasıl çıkmazda hissediyor kendini. Ama artık bir seçim yapmak size doğru bir hareketle gelmesi gerektiğini çok bilincinde. Joker kartının üzerine çocuk kartı geldi. Yeniden doğuş, hayata yeniden ve sıfırdan başlamak, masumiyet, yenilenmek. Artık ne yaşadıysa siz ayrı geçirdiğiniz dönemde kişi acılarıyla birlikte, tecrübe edindikleriyle birlikte size gelmesi gerektiğinin çok bilincinde. Belki bazılarımız için bu bir helalliktir ama burada çok fazla başlatma enerjisi var açıkçası. Yani burada düşünüyor, planlıyor mu dedik. Evet, kesinlikle planlıyor göründü açıkçası. Peki hangi desteden kullanalım? Yine bundan alalım. En yakın süreçte size bir adım atacak mı kişi? Bir de bunu öğrenelim. Bakın yani istekleri var, arzuları var, korkuları var. Birazcık ne derler çok da dürüst olmayan bir yaklaşımla aranızı düzeltmeye çalışacak görünüyor açıkçası. Korkuları yani birazcık ağır basabilir. Hani çok kısa vadede adım atar mı? Bu biraz tartışılır burası ama bu dengesizliği, aranızda yaşanan o sıkıntılı, çalkantılı durumları düzenlemek isteyecek açıkçası. Yani istekleri var, zoru var. Bu korkulara rağmen bence atar. Birazcık daha tarotla yine destekleyelim burayı. 3 tane alacağım, çok almayacağım. Bakın yani dediğim gibi yani çok kılıç şövalyesi, kule kartı da geldi. Kupa ikilisi, imparator kartı bu insan oldurmak için elinden gelen tam o çabayı ne derler sarf edecek. Hiç de beklemediğiniz bir anda olacak açıkçası. Ne bileyim bir tartışmayla gelebilir. Çünkü çok Marsiyen, Plüto etkileri taşıyor bu şey. Size karşı olan hislerinin çok farkında. Belki dediğim gibi size yaptığı haksızlıkları hayat bir şekilde ona da ne derler bunu idrak edebilmesi için bir sınavla öğretmiş olabilir. Burada kesinlikle adım atacak ama sanki bu adam sizin hiç beklemediğiniz bir anda olacak görünüyor. Ben şunu da göstermek istedim. Yani unuttum az önce. Şu alt tarafta Joker kartının üzerine gelen çocuk deste altı mesajımız da maske kartı ve kişi şu an hani senden uzak görünüyor, belki hayatınla ilgili hiçbir fikrin yok ama diyor şu an kötü bir durumda ve bunları senden gizliyor, saklıyor çünkü bir maskeyle dolaşıyor şu an. Bakın yine altı uzaklaşma kartı. Hemen bir altında yine aşk kartı, yıldız kartı. Bakın seçiyorum hep güzel kartlar. Yani daha doğrusu destenin altında çok güzel mesajlar var. Yani isteği arzusu kesinlikle sizinle bir araya gelmek. Ama dediğim gibi bunu belki doğru düzgün bir yolla değil de bir öfke, bir korkularıyla birlikte sizi bir tartışmayla bu ilişkinin içine tekrar çekecek olabilir. Belki bir tartışmayla fitili ateşleyecektir. Ama niyet ve arzuları kesinlikle sizin bir arada olma isteğiniz. Çünkü hayatında bir şeyler inanılmaz derecede ters gidiyor kişinin. Bir de destekleyelim burayı. En kısa vadede adım atar mı size? Bakın ya yine çok iddialı geldi. Deste altında hemen göstermek istiyorum. Bağışlanmak kartı. Bakın bu insan seçtiği alan neyse kişi olabilir, iş ortaklığı herhangi bir şey. Sanki orada yalanlar yani size nereden canınızı yaktıysa kişinin ya da neyi tercih ettiyse
Orayla ilgili bir ilahi bir durum. Bakın kule kartının üzerine ilahi adalet kartı geldi ya. Bir durum ya da kişiye karşı adil olma, haksızlığın farkına varma, ilahi adalet. Kulenin yani üstüne çektim bu kartı. Kişi çok fazla bir uyanış içinde görünüyor açıkçası. Yani bunlar da böyle ağır enerjiler bir şeyler yaşarken size çok kısa vadede adım atamaması çok olası ama istekleri ve arzuları var. Gerçekten bunun için uğraşacak olabilir ama dediğim gibi hiç beklenmedik bir anda dediğim gibi bir tartışmanın fitilini ateşlemesiyle görünüyor açıkçası. Hemen size bu kişiyle ilgili iki kart seçelim. Sonra size dair yani kendi hayatınızla ilgili yine bir tavsiye kartı alalım. Bu kişi hakkında ne bilmen gerekiyor? Ne bilmeniz gerekiyor? Bakın iletişim yani şeyin tılsım sekizlisinin üzerine geldi. Kupa şövalyesi. Yine adalet kartı yani pes. Gerçekten pes. Bakın yani açılımın başından beri hep tılsım altılısı yani hep sizinle ilgili şeyler geliyor. Yani bu insan dediğim gibi artık tercih ettiği alan neyse orasıyla ilgili büyük bir sınav veriyor görünüyor açıkçası. Ya verdi ya veriyor ya da bazıları da ne derler vermiştir. Yani o uyanış halindedir şu an. Kişi böyle bir durumda. Hani ne kadar kolay size yansır, nasıl adım atar bilmiyorum ama iletişim kurmak, duygularını açarak size başlatmak istiyor olabilir. Çok yüksek ihtimalle. Kupa Şövalyesi birazcık da manipülatif bir karakterdir. Sizi ilişkiye çekebilmek için elinden gelen tüm çabayı sarf edecektir. Peki siz yani bu kişi haricinde kartlar size bir mesaj versin, tavsiye versin, bir şeyler söylesin. Azize kartı. Siz zaten her şeyi biliyorsunuz gibi bir mesaj taşıyor olabilir. Siz artık özlüyorsunuz tabii ki. Çok normal. Birçok şey yaşadınız birlikte. Ayrı ayrı da artık ne derler? O özlem duygusu arttıkça iyice kendinizi kötü hissediyor olabilirsiniz. Ama lütfen siz o bilgelik sizde var zaten diyor. Hani iç sesinize güvenin. O hissettiğiniz duyguları hissedin. Belki de bazılarınız için de şey diyordur kart. Artık kendini kandırma. Çünkü kupa yedilisi birazcık da oradan da bahsedebilir. Hani acaba kendine mi gelsen acaba diyenleri böyle bu mesaj bazılarına gidecek de eminim. Ama sözün özü bir şeyler oluyor onun hayatında. Bu muhtemelen sizin hayatınızda eğer bağlantınız yitirmediyse, bağlantınız kopmadıysa bu size de yansıyacaktır. Ama kartlar size diyor ki sen bu alanla hiç ilgilenme. Bakın mesajı da çok açık. Varlıkları olan sen mutlu kal, keyifli yaşamın olsun. Lütfen hani peki en sonunda ne olur bu hikaye? Daha sizin için çekiyorum. Biraz siz de onu bırakabilirsiniz. Daha ne olsun ya gerçekten. E, Tılsım yedilisi. Artık belki bu alanla ilgili daha fazla sabır göstermeyeceksiniz. Belki o harekete geçecektir. Bundan bahsediyor olabilir. Çünkü eğer diyor ki tutkularıyla, arzularıyla ve somut bir şekilde bir şeyler sana sunarsa olacak bu iş. Dediğim gibi bakın kupa yedilisinin üzerine çektim onu. Bazıları için de şöyle bir mesaj geliyor. Lütfen bakış açını değiştir. Bir şeyleri sürekli feda etmek zorunda değilsin. Kendini bir alana hapsetmek zorunda değilsin. Bazılarımız için de burada bir uyanışa geç mesajı geliyor açıkçası. Yüksek benliğimden de sadece bir tane mesaj alacağım kişi için. Bir adalet kartı daha gelirse gerçekten tuhaf olur. Kabullenmek hayatın öğrettiği en zor derstir ve bunu sadece kendi kendine öğrenebilirsin. Belki kişi gerçekten burada çok büyük bir ihtimalle bunu artık kabulleniyor. Belki dediğim gibi o seçtiği alan, tercih ettiği durum neyse onunla ilgili büyük bir hüsrana uğramış görünüyor açıkçası. Bırakın kendi ne derler dersini alsın oradan. Peki size bir mesaj versin kartlar. En yüksek ilahi yaşam yoluna adım atıyorsun. Yani çok fazla sabır gösterdiniz. Ne derler? Belki hayatınız boyunca hiç tarotla iç içe değildiniz. Ruh eşlerinden, ikiz alevlerden adını siz söyleyin. Yani ne bileyim bir sürü danışmanlık almışsınızdır ve artık hayatın spiritüel taraflarını da görüyorsunuz. Bence kart böyle bir mesaj veriyor size. Of çok değişik bir açılımdı gerçekten. Kişiyi yine çok zor durumlarda gördük. İlahi adalet böyle bir şey işte geliyor. Ektiklerini bir şekilde yüzüne çarpıyor. Umarım herkes
doğru tarafta, güzelliklerin olduğu kısımda kalır. Hiç gerek yok alanımızı, çevremizi böyle kötü enerjilerle, kötü durumlarla ne derler zorlamaya. Evet, açılım bu kadardı. Umarım her şey gönlünüzce istediğiniz gibi olur. Ben etkileşim kurarsanız çok sevinirim. Her mesaja geri dönmeye gayret ediyorum, çabalıyorum. Sadece dediğim gibi olumsuz, beddua, ne bileyim kötü içerikli mesajlara açıkçası ne beğeniyorum ne içinden yorum yazmak geliyor. Öyle kötü kötü yorumlar yazmazsanız aklınızdaki kişilere, beddua etmezseniz çok sevinirim. Bırakın kendi yağlarında kavrulsunlar. Siz kendi hayatınıza odaklanın. Bakın, varlıkları olan sen mutlu kal, keyifli yaşamın olsun. Çok güzel bir mesajdı size. Zaten o kadar çok adalet teması, o kadar sert mesajlar gördük ki kişi bu alandan kolay kolay toparlanamaz açıkçası. Ama bildiği bir şey varsa o da size yaptığı haksızlık. Öyle bir şey yansıdı buraya. Ve bazıları dediğim gibi hiç beklemedikleri anda beklemedikleri iletişimleri alacak görünüyor açıkçası. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.